bir kaosun ortasında sakin ve soğukkanlı kalabildiğinizi ya da yöneticinizle zor bir konuşma yaptığınızı, hatta kişisel bir krizle başa çıkabildiğinizi hayal edin. Bu, yüzyıllardır insanların daha mutlu ve daha tatmin edici yaşamlar sürmelerine yardımcı olan eski bir felsefe olan Stoacılığın gücüdür. Stoacılık bize gerçekten kontrol edebileceğimiz tek şeyin kendi düşüncelerimiz ve eylemlerimiz olduğunu öğretir. Hava durumundan ekonomiye ve başkalarının davranışlarına kadar diğer her şey bizim kontrolümüz dışındadır. Bu gerçeği kabul ederek şeyleri kontrol etmeye çalışmaktan kaynaklanan endişe ve hayal kırıklığından kendimizi kurtarabiliriz. 1 numaralı ders, kontrol edebildiklerinizi kucaklayın. Stoacı bilge Epiktetos bize, Stoacı felsefenin temel taşı olarak hizmet eden temel bir ders sunar, kontrol ikilemi. Bu öğretinin merkezinde yaşamlarımızın kontrol edebileceğimiz unsurlar ile etkimiz dışında kalan unsurlar arasında temel bir ayrıma tabi olduğunun kabulü yer alır. Bu kavram, hayatın belirsizliklerinin ortasında bile sakin ve soğukkanlı bir tavır geliştirmede çok önemlidir. Epiktetos özünde enerjimizi ve dikkatimizi yaşamın kontrol alanımıza giren yönlerine, düşüncelerimize, eylemlerimize, niyetlerimize ve tepkilerimize vermemizi tavsiye eder. Odağımızı gerçekten gücümüz dahilinde olan şeylere yönlendirerek yaşamı bir amaç ve ustalık duygusuyla yönlendirebiliriz. Buna karşılık çoğu zaman bizim kontrolümüzden çıkan dış olaylar ve koşullar bizim kontrol alanımızın dışında olarak kabul edilmelidir. Epiktetos'un örneklediği gibi bir okçunun dikkatle nişan alması, kirişi hassasiyetle çekmesi ve oku ustalıkla bırakmasına rağmen uçuşun sonucundan emin olamaması gibi biz de yönetemediğimiz sonuçlara olan bağlılığımızı bırakmayı öğrenmeliyiz. Bu salıverme bir boyun eğme eylemi değil, yaşamın doğasında var olan öngörülemezlik karşısında soğukkanlılığın benimsenmesidir. Epiktetos'un hedefin kaderi ne olursa olsun elinden gelenin en iyisini yaptığını bilmekten memnuniyet duyan okçu metaforu, hayata stoacı yaklaşımın güçlü bir hatırlatıcısıdır. Bizi, sonuçların çok sayıda dış etkene tabi olduğunu kabul ederek, niyetlerimize ve ortaya koyduğumuz adanmış çabalara odaklanmaya teşvik eder. Özünde, stoacılık bize iç dünyamızın dizginlerini ele geçirmemizi hatırlatır ve kontrol ikilemini, etkimizin ötesinde kalan pek çok şeyin olduğu bir dünyada, sakin ve soğukkanlı bir mizacı sürdürmek için güçlü bir araç olarak benimser. Enerjimizi şekillendirebileceğimiz şeylere yoğunlaştırarak, kendimizi kontrol edilemeyeni yönetmeye çalışma yükünden kurtarır. Elimizdeki araçlarla elimizden gelenin en iyisini yaptığımızı bilerek huzuru keşfetmemizi sağlarız. Stoacı felsefenin büyük gobleninde Roma İmparatoru ve filozof Marcus Aurelius kadar uzun boylu duran çok az figür vardır. Meditasyonlar adlı zamansız anıtta sık sık yontulmuş olan derin içgörüleri çağlar boyunca yankılanır ve stoacılığın en güçlü derslerinden birini aydınlatır. Ders 2. Kabullenmek. Marcus Aurelius, hem zaferin hem de sıkıntının kaçınılmazlığını kabul ederek, insanlık durumunun derin bir araştırmasında bize rehberlik eder. Onun da gözlemlediği gibi hayat, iniş ve çıkışlardan oluşan bir senfoni, sürekli bir gelgittir. Bu sürekli değişen manzara içinde etkimizin ötesinde koşullar, kontrol edemediğimiz unsurlar vardır. Marcus Aurelius, stoacı bir bilge olarak bu değişmez gerçekleri kabul etmenin erdemini yüceltir. Stoacı anlamda kabul etmek, yaşamın öngörülemezliği ve geçiciliği gerçeğini kucaklamaktır. Belirli sonuçlara bağlılığın zincirlerinden kurtulmak ve evrenin durmak, bilmeyen ritmiyle uyum içinde yürümektir. Marcus Aurelius'un sözleriyle olayların doğal akışına direnmek, amansız akıntıya karşı mücadele eden bir gemi gibi yalnızca kargaşa ve sıkıntıya yol açar. Kabullenmeye ilişkin stoacı bakış açısı, varoluş denizinde sabit bir varış noktası olmaksızın ama yolculuğun kendisine sarsılmaz bir inançla yelken açmaya benzer. Bu,
boyun eğmeyen kontrol arzusundan vazgeçmeye ve bunun yerine hayatın sürekli değişen akışıyla birlikte akmaya, notaları ister dingin ister fırtınalı olsun kozmosun müziğiyle dans etmeye bir davettir. Bu, Stoacı ölçülülüğün somutlaşmış halidir. Stoacılık alanında bu ders iç huzur ve sükunetin temelini oluşturur. Bizi hayatın kaprislerine kollarımızı açmaya, başarının tadına varmaya ve zorlukların fırtınalarını zarafetle atlatmaya çağırır. Marcus Aurelius tarafından aydınlatıldığı şekliyle kabullenmenin gücü, varoluş labirentinde bize rehberlik eden, her anı, her durumu soğukkanlı bir kalple karşılamamızı sağlayan bir fenerdir. Hayatı tüm öngörülemezliği içinde kucaklamanın, sürekli değişen manzarasının ortasında derin bir huzur bulmanın dinginliğidir. 3 numaralı ders, farkındalık pratiği yapın. Bilgeliği çağları aşan saygıdeğer Stoacı filozof Seneca, hayatın fırtınalarının ortasında sükunet ve soğukkanlılık arayanlar için çok önemli bir dersi aydınlatıyor. Farkındalık pratiği. Stoacı sözlükte farkındalık, bizi şimdiki anın kıyılarına yönlendiren, geçmiş pişmanlıkların ve gelecekteki belirsizliklerin bitmek bilmeyen çalkantısından sığınak sunan bir pusuladır. Özünde farkındalık şimdiyi yaşama, derin bir farkındalıkla kendini şimdiki ana bırakma sanatıdır. Ruminasyon hastalığının zihnin geçmiş üzüntüler ve gelecek kaygıları üzerinde durmaksızın çalkalanmasının panzehiridir. Stoacı sözlükte farkındalık, bizi şimdiki anın kıyılarına yönlendiren, geçmiş pişmanlıkların ve gelecekteki belirsizliklerin bitmek bilmeyen çalkantısından sığınak sunan bir pusuladır. Özünde farkındalık, şimdiyi yaşama, derin bir farkındalıkla kendini şimdiki ana bırakma sanatıdır. Ruminasyon hastalığının, zihnin geçmiş üzüntüler ve gelecek kaygıları üzerinde durmaksızın çalkalanmasının panzehiridir. 4 numaralı ders, Stoacı bilgeliğin engin manzarasında dayanıklılık geliştirin, dayanıklılık dersleri yankılanan bir marş gibi yankılanır ve bize zorluklarla sarsılmaz bir metanetle yüzleşmenin derin sanatını öğretmek için sesini yükselten mükemmel Stoacı filozof Epiktetus'tur. Epiktetus için zorluk korkulacak bir düşman değil, karakterimizin şaheserini yontan bir keskidir. Kökleri hayatın doğal düzeninin derinliklerinde olan stoacılık, bu bilgeliği somutlaştıran stoacılar, zorlukları bir engel ya da ıstırap kaynağı olarak değil, aksine bir fırsat olarak algılarlar. 4 numaralı ders, Stoacı bilgeliğin engin manzarasında dayanıklılık geliştirin, dayanıklılık dersleri yankılanan bir marş gibi yankılanır ve bize zorluklarla sarsılmaz bir metanetle yüzleşmenin derin sanatını öğretmek için sesini yükselten mükemmel Stoacı filozof Epiktetus'tur. Epiktetus için zorluk korkulacak bir düşman değil, karakterimizin şaheserini yontan bir keskidir. Kökleri hayatın doğal düzeninin derinliklerinde olan stoacılık, bu bilgeliği somutlaştıran stoacılar, zorlukları bir engel ya da ıstırap kaynağı olarak değil, aksine bir fırsat olarak algılarlar. İçlerindeki metali yumuşatan ve rafine eden bir pota olan Epikus, bizi hayatın fırtınaları karşısında solmaya değil, fırtınanın sarsamadığı, boyun eğmez meşe gibi dimdik durmaya çağırır. Bu stoacı bakış açısının özü derin, bizi sıkıntıya sokma gücüne sahip, olanın olayların kendisi değil, yargılarımız, tepkilerimiz ve sıkıntılar karşısında yaptığımız seçimler olduğunun farkına varmak, hayatın sınavlarına, hangi mercekten baktığımız içsel huzurumuzu şekillendirir. Stoacı damarda dayanıklılık geliştirmek, kişisel gelişim yolunda yürümek ve sıkıntıyı bir bela olarak değil, stoacılığın öğrettiği bir öğretmen olarak tanımaktır. Zorlukların potasında gücümüzün gerçek boyutunu keşfederiz ve hayatın sıkıntılarıyla cesaretle ve sarsılmaz bir dirençle yüzleşerek, katlandığımız sınavlarla güçlendirilmiş bir karakterle sertleştirilmiş çelik gibi ortaya çıkarız. Zorluklara stoacı bakış açısı, seçimin egemenliğine olan stoacı inançla kusursuz bir uyum içindedir.
Epiktetus, gerçeklerle bizi yüzleşmeye çağırır. Zorluklara korkuyla değil, bir savaşçının cesaretiyle karşı koyarız. Çünkü dış olaylara verdiğimiz tepkiler sayesinde içimizdeki sükunetin ve soğukkanlılığın kutsallığını koruruz. Stoacıların hayatın fırtınalı denizlerinde, en çalkantılı fırtınalar karşısında bile sarsılmaz bir bakışla yol almalarını sağlayan şey dayanıklılık armağanıdır. 5 numaralı ders, tepkinizi seçin. Sarsılmaz bir inançla dış olayların gelgitleri bizim hakimiyetimizin ötesinde kalabilirken, tepkilerimizin dümeninin sıkıca kavrayışımızın içinde olduğu gerçeğini aktarır. Stoacı bilgeliğin özü, sükunet ve soğukkanlılığın hüküm sürdüğü stoacı mabette saklıdır. Kontrolün çekirgesi kararlı bir şekilde içsel stoacılıktır. Ustalık, yaşamın çok yönlü zorluklarına verdiğimiz tepkilerin egemenliğini yüceltir. Bu kutsal alanda stoacı erdemler bilgelik, cesaret, adalet ve ölçülülük, yol gösterici yıldızlar olarak hizmet eder. İçsel huzuru korumanın yolunu aydınlatır. Bilge danışmanıyla Epiktetus bizi özellikle sıkıntıların potasında, yargılarımızın ve tepkilerimizin doğası üzerine düşünmeye davet eder. Bu iç gözlem yoluyla derin gerçeğe uyanırız. Hayatımızda ortaya çıkan sayısız dışsal olaya verdiğimiz tepkileri bilinçli bir şekilde şekillendirme yeteneğine sahip olduğumuzu gösteren kutsal bir seçim armağanıdır. Hayatın cilvelerine bilgece karşılık vermeye yönelik stoacı yaklaşım, varoluşun tuvali üzerindeki bir usta vuruşuna benzer, celtir. Hayatın sıkıntılarıyla bilgelerin bilgeliği, kahramanların cesareti, doğru kalplerin adaleti ve o kişilerin ölçülülüğü ile yüzleşmek için tepkilerimizi stoacı erdemlerle uyumlu hale getirme seçimidir. İçsel ustalık yolunda yürüyenler, stoacılar, epik bilgelikle yüklü cephanelik, bilinçli seçim ve stoacı erdemlerle uyum yoluyla en şiddetli fırtınalara karşı dayanıklı bir iç huzur kalesidir. Sıkıntılar karşısında huzurumuzu koruyan bir kalkan oluştururuz. Stoacılar, yaşamın labirent koridorlarında zarafet ve dayanıklılıkla yol almaya çağırır, çünkü bilinçli seçimin potasında kalıcı iç huzurun potasını buluruz. 10 derslik öğretinin ilk 5 derslik bölümünde beraber olduk. Bu bölümü ikinci 5'lik dersi kapsayan videomuz takip edecek. Sakinliği ve soğukkanlılığı korumak için zamansız ve pratik bir rehber sunar stoacılık, farklı stoacı filozofların bilgeliğinden esinlenerek ve ölçülülük erdemini somutlaştırarak hayatın zorluklarını zarafet, bilgelik ve iç huzurla aşabilirsiniz. Stoacı ölçülülük varoluşun fırtınalarında size rehberlik eden çapanız olur ve zorluklar karşısında sakin kalmanıza yardımcı olur. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Abone olmayı ihmal etmeyiniz lütfen. Sevgi ve saygılarımızla. Hoşça kalın. 10 derslik öğretinin ilk 5 derslik bölümünde beraber olduk. Bu bölümü ikinci 5'lik dersi kapsayan videomuz takip edecek. Sakinliği ve soğukkanlılığı korumak için zamansız ve pratik bir rehber sunar stoacılık, farklı stoacı filozofların bilgeliğinden esinlenerek ve ölçülülük erdemini somutlaştırarak hayatın zorluklarını zarafet, bilgelik ve iç huzurla aşabilirsiniz. Stoacı ölçülülük varoluşun fırtınalarında size rehberlik eden çapanız olur ve zorluklar karşısında sakin kalmanıza yardımcı olur. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Abone olmayı ihmal etmeyiniz lütfen. Sevgi ve saygılarımızla. Hoşça kalın.